Hepinize merhaba dostlarım. Bugün tarihin en büyük facialarından birini daha inceleyeceğiz. Çernobil patlaması 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Çernobil şehrinde bulunan Çernobil nükleer santralinde meydana gelen ve nükleer enerji tarihinin en kötü kazası olarak kabul edilen bir felakettir. Bu olay, geniş çaplı radyoaktif kontaminasyonun yayılmasına neden olmuş ve hem çevresel hem de insan sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere yol açmıştır. Kaza, santralin 4. reaktöründe bir güvenlik testi sırasında meydana geldi. Test, reaktörün elektrik kesintilerine karşı nasıl tepki vereceğini değerlendirmek amacıyla planlanmıştı. Ancak test sırasında yapılan bir dizi hata ve tasarım kusurları nedeniyle reaktör kontrol edilemez hale geldi ve sonuç olarak aşırı ısınma yaşandı. Bu durum, reaktörün çekirdeğinin patlamasına ve büyük miktarda radyoaktif madde içeren bir bulutun atmosfere yayılmasına yol açtı. Çernobil felaketinin en yaygın kabul edilen nedeni insan hatasıdır. Reaktörün çalışma ekibi, güvenlik testi sırasında kritik hatalar yapmış ve bu da reaktörün kontrolünün kaybedilmesine yol açmıştır. Ekip, reaktörün güvenlik protokollerini ihlal etmiş ve potansiyel riskleri hafife almıştır. Bazı uzmanlar, Çernobil reaktörlerinin tasarımındaki kusurların kazaya katkıda bulunduğunu iddia etmektedir. RBMK tipi reaktörlerin tasarımı, belirli koşullar altında güvenliği tehlikeye atabilecek bazı özelliklere sahipti. Bu teoriye göre, reaktörün tasarımındaki eksiklikler, insan hatası ile birleşince felakete yol açtı. Daha az kabul gören bir teoriye göre, Çernobil'de meydana gelen patlama bir güvenlik testi değil, aslında bir nükleer deneyin sonucuydu. Bu teori, kazanın nedenlerini ve Sovyet hükümetinin tepkisini açıklamak için çeşitli komplo teorileri tarafından öne sürülmüştür. Ancak bu iddialar genel olarak bilimsel ve tarihsel kanıtlarla desteklenmemektedir. Bu teoriler, Çernobil felaketinin karmaşıklığını ve çok yönlü nedenlerini yansıtmaktadır. Felaketin ardından yapılan kapsamlı araştırmalar, kazanın nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Ancak Çernobil hakkında spekülasyonlar ve teoriler, felaketin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala devam etmektedir. Patlamanın hemen ardından radyasyon Pripyat şehrine ve çevresine yayıldı. Bölge halkı, kazadan saatler sonra değil, günler sonra haberdar edildi ve tahliye edildi. Kazanın ardından Çernobil çevresinde geniş bir alan, insanların yaşaması için güvensiz hale geldi ve Çernobil yasak bölgesi olarak bilinen geniş bir alan tahliye edildi. Çernobil felaketi, radyasyonun çevreye ve insan sağlığına etkileri konusunda geniş çaplı araştırmalara yol açtı. Felaket, binlerce insanın radyasyon kaynaklı kanser ve diğer sağlık sorunlarından etkilenmesine neden oldu. Ayrıca bölgedeki flora ve fauna üzerinde de kalıcı etkiler bıraktı. Kazanın ardından uluslararası toplum nükleer güvenlik standartlarını gözden geçirmiş ve iyileştirmeler yapmıştır. Çernobil felaketi, nükleer enerjinin potansiyel risklerini ve güvenlik önlemlerinin önemini tüm dünyaya hatırlatan bir dönüm noktası olmuştur. Çernobil felaketi sadece teknik bir kaza değil, aynı zamanda insan hatası, tasarım hataları ve kriz yönetimindeki eksikliklerin birleştiği karmaşık bir olaydır. Bu felaket, nükleer santrallerin işletilmesi ve denetlenmesi konusunda uluslararası düzeyde daha katı kuralların benimsenmesine önayak olmuştur. Bugün Çernobil hakkındaki bilgilerden bahsettik. Videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın.